Merhaba. Ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Sizin mutfaktaki en büyük obsesyonunuz ne mesela? Benim ellerimi yıkamak. El yıkamayı çok seviyorum. Bugün akşam yemeği için çok büyük bir hazırlığımız yok. Ama bütün çocukların sevdiği, hepimizin de çocukken de çok sevdiği, hala da çok sevdiğimiz dünyanın en basit yemeği olan, herkesin de bildiği köfteyi yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki hepimiz köfte yapmayı biliyoruz. Senin köftenin özelliği ne? Valla benim köftemin özelliği herkes çok seviyor. Bir, ikincisi de ben içine ekmek koymuyorum. Ekmek koymadığım için de bir çeşit sanki diyet köfte gibi oluyor. Bir de bu yaz benim çok sevdiğim, çok yakın bir kız arkadaşım var, Asude diye. Kekik. Asude eşi ve oğlu bizi ziyarete geldiklerinde ben bu köfteyi yaptım. Daha sonra Türkiye'den dönenleri dedi ki, şu enişte bize köftenin tarifini verebilir mi dedi. Niye enişte versin köfteyi, ben yaptım dedim. Ben senin köfteni daha önce yedim, senin köftene benzemiyordu tadı dedi. Çünkü bu köftenin içine ben genellikle kuru malzemeler kullandım. Mesela kuru sarımsak, kuru soğan. Normalde zaten içine ekmek koymadığım için ben bunun içine tabii ki bildiğimiz normal soğandan koyuyorum. O veriyor içine nemi. Fakat grilde yaptığım için grille taze soğan, taze sarımsak falan koyduğumda içinden dökülüyor, grillin içine giriyor falan. O yüzden ben bu sene bunları böyle kuru şeylerle denedim ve gerçekten nefis oldu. Şimdi bir yumurta koydum içine. Biraz koydum. Oregano, kekik. Bu Yunan kekiği Türk marketinden aldım. Bunun nefis bir kokusu var. İnanılmaz kokuyor. Benim anneannem Giritli. Küçükken terk etmiş Girit'i. Girit'in hep nefis kekik koktuğunu söylerdi bana. Herhalde böyle bir şey kokuyordu. İçine sarımsak mı? Tozu. Sarımsak herhalde değil mi? Böyle ben bol seviyorum. Bol koyuyorum. Tam Türk işi. Göz şeyinde. Bundan alıyorum. Bu da soğan. Kurutulmuş soğan. Bunun bir toz şekli var. Amerika'da yaşıyorsanız. Bir de böyle gibi böyle daha böyle parçacıklı olanı var. Bu parçacıklı olanı çok güzel. Bu Simple Organic denilen üründen alıyorum ben. Bütün Whole Foods'larda falan var. Türkiye'deyseniz de biliyorum Türkiye'de de mevcut bunlar. Yani içinde Türkiye'de olmayan hiçbir şey yok. Tabii ki olmazsa olmazımız karabiber. Karabiber de koyuyorum. Taze karabiber de kullanabilirsiniz. Benim taze karabiberliğim çok iyi bir markadan almış olmama rağmen çalışmıyor. Böyle bir şanssızlığım var. Tuz. Tuzu da ben böyle direkt üstüne koymuyorum. Kapağına koyuyorum ki ne kadar koyduğumu anlayabileyim. Amerika'da BJ's, Costco gibi yerler var. Türkiye'de de Costco var galiba. Oradan bu pembe tuzu alıyoruz. Fiyatı da uygun, pahalı bir şey değil. Sonra elime alıyorum tuzu böyle. Elimle koyuyorum. Biraz da içine bırakıyorum ki sonradan da ekliyorum. Biraz da şöyle sağ omuzumuzdan atıyorum şans için. Neyi unuttum? Kimyon. Şimdi biraz da kimyon koyalım içine. Kimyon çok seviyorsanız bolca koyun. Ben kimyonu öyle çok fazla sevmiyorum ama gene de hani çocukluktan beri alışık olduğumuz için annelerimizin, anneannelerimizin yaptığı bütün köftelerin içinde kimyon olduğu için birazcık koyuyorum. Benim oğlum da çok sevmiyor ama azıcık içinde olduğu zaman tadı hoşuma gidiyor. Şimdi
Ben daha önceki tavuk yemeğini izlediyseniz tavuktu, kıymayı da gibi şeyleri eldivenle yapıyorum. Çünkü ellerimizi ne kadar yıkarsak yıkayalım tırnaklarımızın içinde kir kalabileceğini düşünüyorum. Ben böyleyim. Siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Ne kadar? 1 pound kıyma. Amerikan ölçüsüne göre, yani Türk ölçüsüne göre de yarım kilodan biraz fazla, sanırım 600-650 gram kadar kıyma. Yani kıymanız ne kadar olursa olsun, eğer ki çok kullanıyorsanız tabii ki ürünlerinizi ikiye katlayın ama yani içine koyduklarınızı. Ama genelde siz de biliyorsunuz ki bir ölçü yetiyor. Tabii ki kendime tabak çıkartmayı unutmuşum. Şuradan bir tane tabak çıkartayım. İçerimi çöpümü attığım tabağım. Yaptıklarımı koyacak oldum. Eldivenlerimi biraz erken takmışım çünkü içine, köftemin içine maydanoz koyacağım. Ben maydanozu çok seviyorum. Maydanozu sevme nedenlerim sadece tadıyla ilgili değil. Maydanozun ciğerlerimizi temizleme özelliği olduğu için seviyorum. Şimdi ben bunun içine maydanoz da koyacağım. Küçük küçük doğruyorum. Mis gibi de koktu. Maydanoz hem ciğerlerimizi temizliyor, hem cildimize çok iyi geliyor. Elinizden geldiği kadar maydanoz kullanın. Bizim Türk yemeklerimizde maydanoz bayağı miktarda var, öyle değil mi? Mesela zeytinyağlıların içine koyuyor musunuz maydanoz? Ben hatta bir keresinde bir dolmanın içine koyduklarını da gördüm. Ben koymuyorum ama koyanı da gördüm. Bir zararı olduğunu da düşünmüyorum. Hem süsleme olarak hem lezzet olarak maydanoz çok güzel. Bunu yoğuracağım. Köfteyi yoğururken öğrendiğim bir şey var bu Amerikalı aşçılardan. Diyorlar ki çok sıkmayın böyle yoğururken. Çünkü çok sıkarsanız ne oluyor? Köfteniz taş gibi oluyor. Böyle bol bol böyle rahat rahat karıştırın. Zaten içinde çok fazla bir malzeme yok. Yumurta, ne demiştik? Sarımsak tozu, tuz, soğan tozu, karabiber, kimyon, kekik. Bu dünyanın en basit ve bence en lezzetli köftesi. Asude'cim gene gelir inşallah. Geldiğinde ona tekrar yapacağım. Ama bak Asude, bu köfte böyle yapılıyor. Adacığıma yap. Ve köfteyi eşim değil ben yapıyorum. Benim eşim çok güzel yemek yapıyor gerçekten. Benim eşim hatta lahmacun bile yaptı. Nefis tatlılar, pastalar yapar. Pastane pastacısı gibi. O yüzden Asude köfteyi de onun yaptığını düşündü. Ama bizim evde genelde günlük yemekleri ben yaparım. Köftemiz bitti. Gayet güzel oldu. Eldivenlerimi çıkartıp böyle içten dışa, hemşirelerin çıkardığı şekilde tertemiz. Bunu da direkt böyle içine temizleyip bulaşık makinesine koyunca mis. Şimdi bu dökme tavanın altını yaktım. İçine de birazcık zeytinyağı koyacağım. Ben genelde yemeklerde zeytinyağı kullanıyorum çünkü sağlıklı.
yaptım. Pilav ısıtacağım. Köftelerimiz pişiyor. Dünyanın en kolay köftesi. Köftelerimin yanına domates de kızarttım. Siz yanına biber de kızartıp dürüm de yapabilirsiniz güzel bir lavaşın içine. Afiyet olsun. Hoşça kalın.